Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Birkaç gün önce kanalımda bir video paylaşmıştım sizlerle. Tarot öğrenmek isteyenler için kitap tavsiyelerinde bulunmuştum. Kısaca tarotun ne olduğundan bahsetmiştim. Ve orada talep doğrultusunda, yani sizlerden talep olursa orada bir eğitim videosu serisi hazırlamak istediğimi söylemiştim. Gelen talepler doğrultusunda da bu seriye başlamaya karar verdim. Bu video serisinde tarot nedir? Tarotun tarihçesi, kahramanın yolculuğu nedir? Kartların tasarımı ve arketipleriyle ilişkileri, yani arketipsel ilişkiler, minor arkana, majör arkana kartları, element ilişkileri, tarot kartlarındaki renklerin ve sayıların anlamları, tarotun astroloji ile ilişkisi, kartlara tarot okuması esnasında kartlara sorulması gereken sorular, okumalarda dikkat edilmesi gerekenler, kişilik ve ruh kartları, majör ve minor arkana kartları gibi birçok konuda detaylı bir şekilde bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Umuyorum ki sizin için yol gösterici olur. Gerek kendi okumalarınızda, gerekse başkalarına yapacağınız okumalarda yol gösterici olur. En azından kendi yol haritanızı belirlerken ve tarot okumalarını dinlerken özellikle daha bilinçli bir şekilde bu yola devam edebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü tarotu bir fal gibi dinlemekle gerçekten ne olduğunu bilerek dinlemek, amacını bilerek dinlemek çok farklıdır. Bu nedenle arkadaşlar sizlere maksimum fayda sağlamasına niyet ederek bu video serisine başlıyorum. İyi seyirler. Eğitim serisinin ilk videosuna tarot nedir ile başlıyoruz. Tarotun ne olduğundan ve tarihçesinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu eğitim serisi boyunca Klasik Rider Waite destesini kullanacağım. Bu benim ilk edindiğim ve tarotu ilk öğrendiğim destedir. Yeni başlayan arkadaşlara da tavsiye ettiğim deste budur arkadaşlar. Çünkü bu destenin üzerindeki sembolizma tarotun anlattığı hikayeye en yakın olan ve bilinçaltımızdaki uyuyan arketipleri uyandırmayı başaran sembolizmadır. Bu nedenle ilk etapta bununla başlayacağız. Sonrasında kendinizi geliştirdikçe kendi zevkinize uygun değişik tasarımlarda desteler edinebilirsiniz tabii ki, ama dediğim gibi başlangıçta en uygunu Klasik Rider Waite destesidir. Şimdi tarot nedir ile başlayalım. Tarot 78 karttan oluşan ve her kartında farklı semboller olan bir destedir. Yani bir tarot destesinde 78 adet kart bulunur ve her bir kartın üzerinde farklı farklı sembolizmalar vardır ve bunların hiçbirisi rastgele tasarlanmış semboller değildir arkadaşlar. Her birinin bir amacı ve anlamı mutlaka vardır. Kadim öğretilerin ve mitolojik yolculukların sembolik ifadesi olan yazısız bir kitaptır tarot. Yani aslında bu 78 kart bize bir hikaye anlatıyor. Kahramanın yolculuğunun hikayesini anlatıyor. Bu kahraman biziz ve bu da bizim yolculuğumuz. Burada bu hikayeyi yalnız sözcüklerle değil, sembollerle anlatıyor. Yani aslında elimizde tuttuğumuz tarot desteleri birer kitap ve biz bu kitabı okumayı öğreneceğiz aslında. Yani öğreneceğimiz şey, hani tarot öğrenmek dediğimiz şey aslında bu kitabı okumayı öğrenmektir. Şimdi bu tarot destesindeki 78 kart iki kısma ayrılıyor. İlk kısım majör arkana dediğimiz, Latince'de arkana sır demektir ve majör arkana büyük sırlar demektir. İlk 22 kartımız bize büyük sırrı, kahramanın hikayesini anlatır. Kalan son 56 kart ise minor arkanadır. Yani küçük sırlar anlamına gelir
Ve minor arkanalarda bize majör arkanaların anlattığı hikayenin destekler. Yani onun o hikayeyi anlatırken, majör arkanalar o büyük hikayeyi bize anlatırken, minor arkanalarda bu anlatımı destekleyici nitelikteki kartlardır. Aynı zamanda da minor arkana kartları günümüzdeki iskambil kartlarının atasıdır. Yani günümüzdeki iskambil kartları aslında minor arkana kartlarından doğmuştur. Bu şekilde tasarlanmıştır arkadaşlar. Bu anlamda da aslında bu bize minor arkana kartlarını anlamamız açısından da yol gösterici olacak bir bilgidir diye düşünüyorum. Şimdi majör arkana kartları, şöyle minor arkanalarımızı şöyle bir kenara çekelim. Asıl hikayeyi anlatan kartlar majör arkana kartları dedik arkadaşlar. Şimdi bu kart sıfırdan başlar. Kahraman, bu Joker dediğimiz, bazı destelerde deli olarak da geçer. Joker kahramandır. Bu hikayedeki kahramandır. Yani biziz. Sıfırla başlar. Bunun nedeni sıfırın aslında hiçliği ifade etmesidir. Joker kartı aynı zamanda ruhun bedene girişini de simgeler. Burada bir doğum da diyebiliriz buna aslında. Yani henüz yola çıkmamıştır. Hazırlık aşamasındadır. Yola çıkmak üzeredir kahraman burada. Şimdi bunları tabii detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi kahramanın yola çıkış anından hikaye bu şekilde devam eder. Kartlar bize hikayeyi anlatır sırasıyla. Majör arkanadaki ilk 11 karta kadar gelir. 11. kartımız kader çarkıdır. Özür diliyorum. 10. kartımız kader çarkıdır. Kahraman kader çarkına kadar gelir. Ve kader çarkına kadar olan döngü dışsal dünya ile ilgilidir. Yani dış dünya, denemeler, meydan okumalar ve ödüllerle ilgilidir. Kahraman burada dış dünyadaki sınavlarını verir, ödüllerini alır bir kısmını. Tabii ki yolculuk tamamlanmıyor, devam edecek. Fakat burada kader çarkında bir döngü oluyor. Burada bir kırılma noktası diyebiliriz kader çarkı için. Yani buraya kadar dışsal dünyada deneyimlemesi gereken şeyleri kahramanımız deneyimler. Sonrasında arkadaşlar devam eder. Burada artık iç dünyaya, karanlık dünya ya da yeraltı kuşağı da diyebiliriz buna. Bu şekilde devam eder. Burada dönen çark artık kahramanı gece kuşağına, alt dünyaya ya da içsel dünya dediğimiz yere sokar ve kahraman burada da yolculuğa devam eder. En sonunda da dünya kartıyla yolculuğunu tamamlar. Fakat yol bitmez. Tekrar başa dönüp devam edecektir. Çünkü biliyorsunuz hayat bir yolculuktur. Tarotta zaman çizgisel değildir. Döngüseldir arkadaşlar. Yani düz devam eden bir zaman yoktur tarotta. Döngüsel bir zaman söz konusudur. Bu nedenle kahraman buradan başlar. Dünya kartıyla sonlanır. Bir döngü kapanır ve başka bir döngü açılarak tekrar kahraman yola çıkmaya hazırlanır. Büyük Arkana'nın bize anlattığı hikaye budur arkadaşlar aslında. Yani kısaca özetlememiz gerekirse. Tarot kendimizi tanıma yolunda atacağımız adımlara ışık tutan bir yol haritasıdır. İçimizdeki bilgeden yani yüksek benliğimizden yardım almamızı sağlar. Şimdi aslında burada gördüğünüz şu büyük arkana kartları bizim için bir yol haritası niteliğindedir. Çünkü bu aslında kolektif bir yolculuktur. Yani her ruhun deneyimlemesi gereken ya da deneyimleyeceği bir yolculuktur. Biz bu yolculuğun haritası olarak bakarsak tarota çok daha gerçekçi bir bakış açısı olur. Çok daha bilgilendirici olur bizim için. Kendimizi tanıma yolunda atacağımız adımlara ışık tutar ve yüksek benliğimizden mesajlar almamızı sağlar. Bu şekilde baktığımız zaman tarota. Bunun yanı sıra tarottaki zengin semboller direkt bilinçaltına hitap eder.
oradaki arketipleri çalıştırmaya başlar. Çekilen kart o an için gelmesi gereken karttır arkadaşlar. Yani arketip yapıdaki soruna parmak basar. O uyku halindeki arketipler var ya hani bilinçaltımızda uyuyan. Onları çalıştırarak kendimize bile itiraf edemediğimiz noktalara dikkat çeker. Şimdi örneğin bir tarot okuması sırasında çekiyoruz bir kart ve o kart tam da aslında bizim ihtiyacımız olan kart oluyor. Ya da tarot okumaları sırasında kendinizden o andaki enerjiye dair bir şeyler buluyorsunuz. Ve buna bazen şaşırıyor olabilirsiniz. Yani nasıl oluyor da bu kadar denk gelebiliyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu böyle çok mucizevi bir şey değil aslında. Bunun bilimsel bir tarafı da var. Yani tarot kartının üzerindeki sembolizmalar, o çektiğiniz o kart, herhangi bir kart çektiniz diyelim ki şu şekilde bir örnek verelim. Çektiğiniz o kartın üzerindeki semboller bilinçaltımızdaki uyuyan arketipleri çalıştırmaya başlıyor ve oradaki soruna aslında hitap ediyor. Yani aslında bilimsel açıklaması bu. Yani bu semboller bilinçaltımızda arketip olarak zaten var olan figürlerin uyanmasına ve kendimizle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Aslında tarotun açıklaması, yani sembolizmasının açıklaması bu. Semboller daha bilinçte yer almadan harekete geçmeye başlıyor. Yani henüz daha bilincimizde yer almadan direkt bilinçaltına işliyor. İşte bu nedenle zaten biz bu sırrı anlayamıyoruz. Hani tarotun sırrı dediğimiz şey aslında bir sır değil. Sadece henüz bilince geçmeden önce bilinçaltına ulaşıyor olmasından kaynaklanıyor. Dediğimiz gibi çok önemli bir hikayeyi, yani kahramanın yolculuğunu anlatan bir kart destesi bu. Sözcüklerle değil, sembollerle anlatan yazısız bir kitap olduğundan zaten bahsetmiştik. Şu çok önemli, tekrar altını çizerek söylüyorum. Çok ama çok önemli. Tarot asla bir fal değil bir enerji ve bilinçaltı okumasıdır arkadaşlar. Kartlar bize aslında ben kimim ve neden buradayım sorularının cevaplarını verir. Yani hepimizin sorduğu işte o anlam arayışına girdiğimiz aslında hayat yolculuğu kim olduğumuzu bulmaya dair bir yolculuktur. Bu nedenle de tarot kartları ben kimim ve neden buradayım sorularına yanıt verir arkadaşlar. Yolculuktaki döngüleri tamamlar ve yeniden yola çıkarız. Yani az önce de bahsettiğim gibi burada döngü tamamlanır, dünya kartıyla sonlanır, tekrar başlar, tekrardan yola çıkarız. Yolun başında kartlar aslında yolun başında biz bu kartların hepsiyiz. Büyük Arkana'daki anlatılan bu hikayedeki kartların yolun başında hepsiyiz. Yolun sonuna geldiğinde ise hiçbiriyiz arkadaşlar. Yani burada gerçekten bunu bilmek, tarotu anlamak için çok önemli bir adımdır. Burada anlatılan şeyin yazısız bir kitap olduğunu, bir hikayeyi anlattığını bilmek çok önemlidir arkadaşlar. Bunun yanı sıra eklemek istediğim bir şey daha var. Biliyorsunuz kahramanın yolculuğunun yapısı, yani bu yolculuğun yapısı bize bugüne kadar anlatılmış bütün hikayelerin arketipik bir şablonudur aslında. Joseph Campbell kahramanın hikayesini anlatırken, yazar Joseph Campbell kahramanın hikayesini anlatırken arkadaşlar yani bir şablon kullanıyor ve aslında bu şablon bize bugüne kadar anlatılan hikayeler, izlediğimiz filmler, efsaneler, bu gibi şeylerin aslında altyapısını oluşturan bir şablondur. İşte o şablon bu kahramanın yolculuğundan baz alınarak aslında oluşturulmuştur. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar, kahramanın yolculuğunun aşamaları, yani bizim bu hikayelerde, filmlerde izlediğimiz o
anlatılan o hikayelerin şablonu, altyapısı 12 aşamadan oluşuyor aslında. Dikkat ederseniz genellikle hep yolculuğun aşamaları aynıdır hikayelerde ve filmlerde. Nedir bu? Sıradan dünya. Önce kahraman sıradan dünyada başlar. Ben kimim? Nasıl bir hayat istiyorum? Genel özelliklerim nedir? Yani ben kimim? Nasıl bir hayatım var? Hangi özelliklere sahibim gibi konular işlenir. Sonrasında bir maceraya çağrı başlar. Yani kahraman maceraya çağrılır arkadaşlar, bakın. Nedir bu? Kahramanın maceraya atılmasına sebep olacak bir durum olur. Basit bir şey de olabilir. Üstesinden gelinmesi gereken bir durum da olabilir. Fark etmez. Sıradan dünyasında meydan okuyan bir durumdur kahraman aslında bu. Sonrasında kahraman bu çağrıyı reddeder. Maceraya atılmak istemez. Korkar, yeteneksizdir ya da konfor alanından çıkmak istemiyordur. Sonrasında bir akıl hocası çıkar karşısına arkadaşlar. Bakın ne kadar aslında buradaki az önceki o anlattığım hikayeye benziyor. Yani şablon aynı. Bir akıl hocası çıkar karşısına. Kahramana rehberlik eden biridir bu. Ve artık kahraman maceraya atılmaya hazırdır. Yani bu akıl hocası kahramanı maceraya hazırlar. Sonra bir eşik çıkar karşısına kahramanın. İsteyerek ya da mecbur kalarak maceraya atılmaya hazırdır artık kahraman bu eşikte. Buna eşiği geçme deniyor bu şablonda. Bu aşamadan sonra geri dönüşü yoktur artık. Her şey yabancıdır kahramana. Yani kahraman oradan isteyerek kendi rızasıyla ya da bir şekilde mecbur bırakılarak geçmek durumunda kalır. Sonrasında testler ve sınavlar ve düşmanlar çıkar karşısına. Yeni ortamın kurallarını öğrenmeye başlar. Üstesinden gelinmesi gereken görev ve testlerden geçer. Dostlar ve düşmanlar edinir bu aşamada kahraman. Sonra yavaş yavaş mağaranın derinliklerine doğru yaklaşır. En büyük tehlikenin yaklaştığının habercisidir aslında bu aşama. Buna yine kahramanın yolculuğu şablonunda mağaranın derinliklerine yaklaşma deniyor arkadaşlar. Joseph Campbell'ın şablonunda. Her türlü tehlike olabilir burada. Hikayeyi okuyanlar bu tehlikeyi fark eder ve artık tansiyon böyle gittikçe yükselir. Sonrasında çile ve zorlu bir sınav aşaması vardır. Fiziksel bir sınav olabileceği gibi içsel bir dönüşüm de olabilir bu. Kahraman yine önemli bir seçim yapmak zorundadır burada. Bir fedakarlık yapmak zorunda da kalabilir. Sonrasında ödül aşaması gelir. Büyük sınavı verdikten sonra kahraman ödülü hak eder. Bu ödül bilgelik, bilgi, güç vesaire olabilir. Ama henüz her şey bitmiş değildir. Yolculuk hala burada da devam ediyordur. Diğer aşama ise dönüş yoludur arkadaşlar. Dönüş yoludur. Maceraya çağrının tam zıttıdır. Artık gerçek dünyaya dönme zamanı gelmiştir. Onu bekleyen son bir mücadele olabilir. Hala tehlike var demektir. Sonrasında diriliş aşaması gelir. Bakın buradaki mahkeme kartından bahsediyor aslında. Çile aşamasından daha büyük bir sınav vardır burada. Hani bir sınav olmuştu ya ilk etapta. İşte buradaki sınav daha büyük, ikinci bir sınav. Ya ölüm ya da öğrendikleriyle yeniden doğmaktır aslında. Burada artık ölümle yaşam arasında ya ölecek ya küllerinden yeniden doğacak şeklinde bir aşama. En sonunda da arkadaşlar iksirle dönüş aşaması vardır. Macera burada sonlanır ve sıra dışı dünyadan artık çıkılır. Normal hayata geçilir. Fakat bu sefer eskisinden çok daha deneyimli bir şekilde deneyim ve güç sahibi olarak geri döner. Normal hayattadır ama eskisi gibi değildir artık hiçbir şey. Az önce bahsettim ya, Joker yola başlar, geçer, deneyimlerini kazanır ve tekrar başa döner. Ama bu sefer eskisi gibi değildir. Deneyim sahibidir ve güç sahibidir ama aynı yoldan tekrar farklı şekillerde geçecektir arkadaşlar. Burada size hemen onu da göstermek istiyorum. Aynı zamanda kitap yazdığım için de edindiğim çok faydalı bilgiler
olan içinde kahramanın yolculuğunu anlatan bir kitap var arkadaşlar. Yazarın Yolculuğu diye. İşte burada az önce bahsettiğim o Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu şablonunu anlatıyor aslında. Yani kahramanın yolculuğuna dair daha derin bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, kahramanın yolculuğuna bir giriş yaptık. Tabii daha derin detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü bu konu gerçekten önemli arkadaşlar. Sadece tarot anlamında değil, okuduğunuz kitapları, izlediğiniz filmleri anlayabilmek, o altyapıyı anlayabilmek için de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tarotun simya ile olan ilişkisiyle devam edelim. Bu konu hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Simyacılara göre madde hastadır arkadaşlar ve iyileştirilmesi gerekir. Peki iyileştiğinde ne olur? İyileştiğinde altın ortaya çıkar. İnsanlar da tıpkı madde gibi içindeki altını, yani o tanrısal özü arar ve ona ulaşır. Yani bizim içimizdeki altın o tanrısal öz demektir. Biz buna ulaşmak için yaşarız aslında. Tüm bu yol bizi oraya çıkarır. Bunun için kendimizi maddeye bağlayan bağlardan kurtulup Tanrı ile bir olmamız gerekir. Bizim simyamız da budur. Yani tıpkı madde gibi saflaştırılmalıyız. İçimizdeki o felsefi taşa ulaşmalıyız. İşte tarottaki bu yolculuk sonu erginlenme ile biten yolun hikayesidir. Pagan öğretisine göre ise zaman doğrusal değil döngüseldir. Az önce bahsettiğim gibi. Yani burada zaman tarotta döngüseldir arkadaşlar. Hikaye bittikten sonra, yol tamamlandıktan sonra tekrar başa dönülür. Birbirini takip eden belli bir zamanı ve düzeni olan bir kavramdır zaman. Pagan öğretisine göre zaman birbirini takip eden bir kavramdır diyor. Astrolojik olarak da şöyle bir bilgi vereceğim. Tabii tarotun astrolojiyle ilişkisine de daha detaylı gireceğiz ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum ilk etapta. Major Arkana'daki 22 kart, yani şu önümüzde duran bu 22 kart arkadaşlar, astrolojideki 9 gezegen, 12 burç ve dünya ile eşleştirilmiştir. Yani tarotun astrolojiyle ilişkisine de böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar, Major Arkana'daki sembolizm binlerce yıldır var olan ve Jung'un arketip olarak tanımladığı imgeler ile ilgili sembollerdir. Şimdi arketipsel yapıya bakacağız. Arketip nedir? Önce onu bir söyleyelim. Arketip, insanın bilinçaltında kayıtlı olan, insanlığın ortak deneyimlerinin kalıplaşmış sembolleridir. Yani insanlığın ruhsal kodlarıdır arketipler. Bunun yanı sıra Carl Gustav Jung'un arketip analitik psikolojik kuramında kullanılan kolektif bilinç dışı kavramı tüm insanlığın ortak düşünce havuzudur. Hani kolektif diyoruz ya açılımlarda. İşte bu kolektifin anlamı budur arkadaşlar. İnsanlığın ortak bilgi havuzu. Biliyorsunuz arketip kavramında İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung ortaya koymuştur. Bizlere tanıtmıştır. Kendi içimizde bir bütünüz ama aynı zamanda bütünün de parçalarıyız. Bu da kuantum dolanıklık ilkesiyle alakalıdır. Şimdi çok böyle bilimsel detaylar veriyormuşum ya da karmaşık anlatıyormuşum gibi gelebilir sizlere. Fakat bunlar da çok çok önemli konular arkadaşlar. Zaten çok detaya inmeden üzerinden geçiyorum. Sadece bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Tekrarlayalım. Kuantum dolanıklık ilkesi, yani kendi içimizde bir bütünüz ama aynı zamanda bütünün de bir parçalarıyız.
Şimdi bir şeyle açıklık getirmek istiyorum burada. Tarot falı diye bir kavram duyarsanız lütfen buna itibar etmeyiniz. Az önce de belirttiğim gibi tarot bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Bu yüzden tarot okumalarına tarot falı değil, tarot okuması ya da enerji okuması şeklinde tanımlama yapmak çok daha doğru olacaktır arkadaşlar. Büyük gizem majör arkananın içindedir. Yani şu kartların içindedir. İşin aslında gizemi. Bu gizem sonu erginlenme ile biten bir yol hikayesidir. Aslında gizem dediğimiz şey sonu erginlenme ile biten bir yol hikayesidir. Esasında bu yolculuk hikayesi tarot kartlarından çok daha eskiye dayanıyor. Yani tarot kartları evet bulunmuş, keşfedilmiş, kullanılmış fakat hikaye aslında çok çok daha eskiye dayanıyor arkadaşlar. Kartların icadından çok çok daha eskiye dayanan bir hikaye bu. Yönümüzü kaybettiğimizde nerede olduğumuzu anlamak için büyük arkandan kartlar seçebiliriz kendimiz için. Yani hayat yolculuğunda neredeyiz? Yönümüzü kaybettiysek ne tarafa doğru gitmeliyiz? Bu gibi konular için büyük arkana kartlarından yardım alabiliriz. Kahramanın yolculuğu iki büyük ışığı aslında model alır arkadaşlar. Bunun ilki güneş, ikincisi aydır. Yani güneşin ve ayın ışığına göre aslında model alınan bir yolculuktur kahramanın yolculuğu. Ermiş ve ay kartları yolculuğun dönüm noktalarıdır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hemen şöyle gösterelim, ayıralım. Şimdi ermiş kartımız burada ve ay kartımız burada arkadaşlar. Şu ikisini bir alalım. Şimdi neden bu ermiş ve ay kartları bu yolculuğun dönüm noktalarıdır? Onu açıklayacağız. Biliyorsunuz ermiş kartı Oğlak burcunun kartıdır. Ay kartı ise Yengeç burcunun kartıdır arkadaşlar. Ve bu Oğlak ve Yengeç aslında dönenceleri temsil eder. Yani dünya üzerindeki dönenceleri, dönüm noktalarını temsil eder. Yani dönenceler nedir? Güneşin yıllık döngüsünün dönüm noktalarıdır. İşte ermiş kartı Oğlak dönencesini, ay kartı ise Yengeç dönencesini temsil eder arkadaşlar. Bu yüzden bu iki kart aslında yolculuğun dönüm noktalarıdır diyebiliriz. Şöyle karıştırmayalım. Kader çarkından sonra hani kader çarkından önce dışsal yolculuk ve kader çarkının sonrası içsel yolculuktu ya. Bu farklı bir konu. Bahsettiğim ise dönüm noktaları. Ermiş ve ay kartıyla. Yani yengeç ve oğlak dönencesi gibi düşünebiliriz bunu arkadaşlar. Yine Jung'dan bahsedeceğiz. Jung diyor ki arkadaşlar, benliğin olgunlaşmasını kişinin yaşamı içerisinde kendi modelini bulduğu ve daha da ötesine giderek kendi bütünlüğünü bulduğu bir bireyselleşme süreci olarak tanımlıyor Jung. Yani bu erginlenme, bu yolculuk erginlenme yolculuğu ya bizim için arkadaşlar. İşte Jung diyor ki bu kişinin olgunlaşma yolculuğu aslında. Güneşin yoluna benziyor bu yol. İki kısma ayırabiliriz burada. Birinci kısım yaşamın ilk yarısı, kişisel gelişim ve dışsal büyüme. İkinci kısım ise iç dünyaya dönme ve gölgeyle yüzleşme, az önce bahsettiğimiz gibi. Yani bu da bir nevi güneşin yoluna benziyor arkadaşlar. Büyük Arkana'nın son 3 kartı ise hemen alalım elimize şöyle. 19, 20 ve 21 numaralı kartlarımız. Şimdi Güneş, Mahkeme ve Dünya kartından bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Büyük Arkana'nın bu son 3 kartı yolun meyvesidir. Yani artık burada, bu yolculukta yaşanan her şeyin, her ne yaşandıysa işte onun meyvelerinin alındığını gösteren kartlar
Büyük Arkana'nın son 3 kartıdır arkadaşlar. Güneş kartı ışığa dönüşü simgeler. Mahkeme dönüşümün gizemini simgeler ve dünya kartı ise geri kazanılan cenneti simgeler. Aslında şu son 3 kart yolculuğun parçası olmaktan ziyade sonudur. Bir nevi böyle de diyebiliriz arkadaşlar. Ve 22 kart aslında 0 numaralı yani burada 20 şimdi dünya kartıyla bitiyor ya, hani 21 numarayla bitiyor ya burada arkadaşlar. Aslında 22 numaralı kart aynı zamanda da 0 numaralı kart Joker kartıdır. O güneşin yolunu kat eden kahraman olduğu için burada numaralandırılması 0'la yapılmıştır. Aynı zamanda da 22. kart denmesinin nedeni de yolculuğun devam edecek olmasıdır arkadaşlar. Evet. Kahramanın yolculuğu ve tarot ile ilgili bilgiler verdiğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Tabii ki videolarımız devam edecek. Burada yani bundan sonraki videoda tarot kartlarının tasarımı ve arketiplerle ilişkisinden de bahsedeceğiz. Sonra artık yavaş yavaş kartlara ve anlamlarına girmeye başlayacağız. Umuyorum sizler için faydalı oluyordur. Bir sonraki eğitim videosunda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.